Dünya her zamankinden daha mı riskli? Yoksa riskler sadece şekil mi değiştiriyor? Merhaba, bugün Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2026 Küresel Riskler Raporu üzerinden 2025'e kıyasla dünyada hangi risklerin yükseldiğini, hangilerinin geri plana düştüğünü konuşacağız. Çünkü risk yönetiminde asıl soru şudur: tehditler değişti mi? Değişikliklerin farkında mıyız? 2025 raporuna baktığımızda listenin en tepesinde net bir risk vardı. Devletler arası silahlı çatışmalar, jeopolitik gerilimler, savaşlar ve bölgesel krizler küresel istikrarın en büyük tehdidi olarak görülüyordu. Yani dünya fiziksel çatışmaların gölgesinde bir yıl geçiriyordu. 2026 raporu ise bize çok net bir mesaj veriyor. Risklerin dili değişti. Artık listenin zirvesinde silahlar değil, ekonomi var. 2026'da birinci sıraya yükselen risk, jeoekonomik çatışmalar. Yani ülkelerin ticaret, yaptırım, finansman ve yatırım araçlarını birer baskı ve güç unsuru olarak kullanması. Bu değişimle birlikte ekonomik riskler de ciddi şekilde yükseldi. Enflasyon, ekonomik durgunluk, borç krizleri ve piyasa oynaklığı artık sadece finans dünyasının değil, tüm kurumların ana gündemi. 2025'te daha arka planda olan bu riskler, 2026'da karar vericilerin öncelikli konuları haline gelmiş durumda. Bir diğer önemli değişim ise teknoloji tarafında. 2026 raporunda yanıltıcı ve yanlış bilginin yayılması en üst sıralara tırmanıyor. Siber güvenlik riskleri ve yapay zekanın kontrolsüz etkileri artık gelecek riski değil, bugünün operasyonel riski olarak görülüyor. Yani tehdit artık sadece sistemlere değil, algılara ve karar mekanizmalarına yönelmiş durumda. Peki çevresel riskler? 2026 raporunda kısa vadede aşırı hava olayları ve çevresel tehditler sıralamada biraz geriye düşmüş görünüyor. Ancak bu riskin azaldığı anlamına gelmiyor. Uzun vadeli bakıldığında çevresel riskler hala listenin en tehlikeli başlıkları arasında. Bu iki raporu yan yana koyduğumuzda çok net bir tablo ortaya çıkıyor. Dünya artık sadece krizlerle değil, birbirini tetikleyen risk zincirleriyle karşı karşıya. Ekonomi, teknoloji, politika ve çevre hepsi iç içe geçmiş durumda. Bu da kurumlar için şunu söylüyor: risk yönetimi artık statik değil, dinamik olmak zorunda. Bu kanalda işte tam olarak bu görünmeyen riskleri konuşacağız. Bir sonraki videoda bu küresel risklerin kurumlara ve şirketlere nasıl yansıdığını ele alacağız. Risk haritasında görüşmek üzere.